Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu bordo ve lila renklerini kullanarak çok güzel ve çok kolay bir modelin yapım aşamalarını paylaşmaya çalışacağım. Dilediğiniz her yere yakışacak çok hoş bir model olacak. Umarım beğenir ve benimle birlikte denersiniz arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden hemen yapım aşamalarına geçelim. Evet, önce bordo ipimle zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde bir tur doluyorum. Ve çok sıkı olmayacak şekilde anlatıma yeterli miktarda ben zincirimi çekeceğim. Siz yapacağınız yere göre zincir sayısını kendiniz ayarlamanız gerekecek. Şöyle çok sıkı olmayacak ama çok da gevşek olmayacak şekilde bir miktar zincirimi ben hazırlayacağım ve devamını birlikte yapacağız. Evet, zincirim hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine bir kere doluyorum tığımın ve şuradan ilk ilmekten saymaya başlıyorum. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 altıncının 6. ilmeğimin içine batıyorum ve 1 ve 2 kere de çıkarıp ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı ilmeğimin içine bir ikili trabzan daha ve yine aynı ilmeğin içerisine 3. ikili trabzanımı yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyoruz devamında ve aynı ilmeğin içerisine devam ediyoruz. 3 tane daha ikili trabzan yapacağız. 2 ve 3. Toplamda 6 tane trabzanımız oldu. Aralarda 2 zincir. Şimdi hiç zincir çekmiyoruz. Tekrar ipimi aldım tığımın üzerine ve sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6.'nın içerisine yine batıyorum. Yine 2 kere de çıkarıp bir ikili trabzan. Aynı ilmeğin içerisine bir ikili trabzan daha. Tekrar bir ikili trabzan daha, yine 3 tane ikili trabzan. 1 ve 2 zincir. Üzerine aldım, yine aynı ilmeğin içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Bu ilk sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Sona kadar aynı şekilde aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Ve 5 tane ilmek atlayıp 6.'nın içerisine 2 grup 3'er tane trabzan, toplamda 6 trabzan ve aralarda hep 2 zincir çekerek bu sırayı sona kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet, sona geldim. Bu şekilde ilk sıramızı tamamladık. Sona geldiğimizde bir tane zincir çekiyoruz. Ve buradan 1 2 3 tane atlayıp 4. ilmeğin içerisine batıp burayı bitiriyoruz arkadaşlar. Sabitleyip bitiriyoruz. Şimdi renk değiştireceğim. Şimdi lila ipimi aldım ve bu ilmeğimi lila ile çıkarıyorum. Şöyle bir tane sabitliyorum. Çeviriyorum. Hemen baştaki, bakın, ilk sık iğnemin içerisine batıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Şimdi devamında bu iple birlikte zincir çekeceğiz. 1, şöyle her seferinde ipi arkaya öne alarak zincirinizi çekerseniz bu ipi arada kaybetmiş olursunuz. 3 oldu. 4, tekrar 5, 6, 7, bir kere daha atayım şöyle arkaya, 8 ve 9. 9 tane zincir çektik. İpi de arada yürüttük ve bunu artık keselim şuradan. 9 tane zincirimizi çektik arkadaşlar. Şimdi üzerine alıyorum ve şu arada hani 5 tane zincir atlamıştık. Bunun tam ortasındaki, 2 bu tarafta kalacak, 2 bu tarafta, tam ortasındaki zincirin içinden batıyorum. Zincirin tam ortasındaki ilmekten battım ve şöyle buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde çıkarıyorum ilmeğimi. İkili trabzan yaptık. Devamında 1 2 3 4 ve 5. Sadece baş tarafta 9 zincir çektik.
aralarda 5 zincir. Tekrar aldım ipimi ve yine buradaki beşli zincirimin tam ortasında batıyorum. Çıkarıp ilmeğimi buraya bir ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Buradaki 5 zincirimin tam ortasındakine batıyorum. Çıkarıp buraya bir ikili trabzan. Sona geldik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonda da 9 zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanlarımızın en son ilmeğinin içine batarak buraya bir sık iğne yapıp bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. İkinci sıramız da bu şekilde. Şimdi geriye dönüyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım ve buradaki zincirimin hemen dibindeki lila sık iğnemin içerisine batarak buraya 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizle birlikte 4 tane olmuş oluyor. Bir tane zincir çekiyorum sonrasında ve üzerine aldım yine. Şuradaki ilk zincirli bölümümüzü atlıyoruz. Sonrakine geçeceğiz arkadaşlar. Bu zincirimizin içinden geçiriyorum. Buraya 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burası eğri büğrü gözükebilir size. Biraz sonra düzelteceğiz. 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra 1 ve 2 zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Şimdi burada boş bırakıp atladığımız zincirimizin içine geri dönüyoruz. Bakın bu şekilde içinden zincirin ve trabzanlarımın arkasından geçirerek ilmeğimi çıkarıp uzatıyorum ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine aldım ve aynı yerden geçiriyorum yine. Bir ilmek çıkarıp uzatıyorum. Bir ikili trabzan daha. Bu çıkardığınız ilmeklerin üst üste gelmemesine, yan yana durmasına dikkat edin. Modelin görünümü için. Tekrardan üçüncü kez ilmek çıkarıyorum aynı yerden ve üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın böyle yan yana dursun, düzgün dursun arkadaşlar. Şimdi devamında bir zincir. Bir zinciri çektim. Şuradaki zincirimize atlıyoruz şimdi. İçine geçiyorum. Yine az önce yaptığım gibi 1 2 3 tane ikili trabzan. 1 ve 2 zincir. Üzerine aldım. Yine bir önceki zincirimizin içine geri dönüyoruz. Şuraya. Geri döndüm ve yine ilmek çıkardım, uzattım. Bir ikili trabzan. Tekrardan üzerine aldım. Aynı yerden geçiriyorum. İlmeğimi uzatıp ikinci ikili trabzan. Tekrardan üçüncü ilmeğimi uzatıp ikili trabzan. İkinci modelimizi de kurmuş olduk. Devamında yine bir zincir. Üzerine alıyorum ve son zincirimin içerisine geçiyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. 3 tane trabzanımı tamamladım. Yine devamında 1 ve 2 zincir çekiyoruz. Üzerine aldım ve zincirimize, şuradaki zincirimize geri dönüyoruz. Şimdi bunun içerisine de az önceki yaptığımız gibi ilmek çıkarıp uzatacağız arkadaşlar. İlmeklerimizin düzgün olmasına dikkat edin. Elinizden geldiğince düzgün yapmaya çalışın. İlkini yaptık. Aynı yerden yine geçiriyorum. Yine ilmeğimi çıkarıp uzatıyorum. Ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Tekrardan aynı yere yine yan yana gelmesine dikkat ederek üçüncü ikili trabzanımı yaptım.
Burayı da tamamladıktan sonra sona geldik. Bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zinciri çektikten sonra şu baştaki trabzanlarımızı buradaki sık iğnemizin içine tekrardan yapacağız arkadaşlar. Sık iğnemin içinden geçiriyorum ilmeğimi. Şöyle bir, aynı yerden 2, aynı yerden 3, baş tarafta zincirimizle birlikte 4 trabzan olmuştu. Buraya da normal 4 tane trabzan yaparak sırayı sonlandırıyoruz. İkinci sıramız da bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi yine renk değiştiriyoruz. Mor ipimi aldım, aşırdım ve buradan yukarıya aldım ipimi, ilmeğimin içinden geçirdim. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Lila bölümlerde başlangıçta 9 zincir çekiyoruz. Morda 4 tane zincir çekiyoruz. Zincirimi çektim. Şimdi buradan bakın şu alttaki hani iki grup trabzanımız vardı ve arasına 2 zincir çekmiştik arkadaşlar. Onun içine bakacağız. Bir kez aldık ipimizi ve bu zincirimizin ortasından batarak hepsinin üzerinden aşırıyorum ve buraya bir ikili trabzan. Bu trabzanı çok sıkı yapmayın. Modeli büzdürecek kadar sıkı yapmayın. Şöyle rahat olsun. Şimdi devamında 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Üzerine aldım tekrar ve sonraki zincirime geçiyorum. Buraya. Buradan geçiriyorum. Yine lila bölümümüzü de içine alarak buraya şöyle rahat bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı işlemi buraya da tekrarlıyoruz. Yine buradaki zincirin ortasından geçirip ikili trabzan. Buraya da aynısını yapacağım. Sonu yine birlikte yapacağız. Evet, sona geldim. Yine sonda da 1, 2, 3 ve 4 tane zincir. Buradaki hemen sondaki ilmeğin içerisine batıyorum. Ve burayı bir sık iğne ile sabitliyorum. Çevirelim. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum başlangıç için. Şimdi mor ipimizle modelimizi kuracağız. Üzerine aldım arkadaşlar. Baştaki zincirli bölümümüzü atlıyorum. Buraya geçiyorum. Bu zincirin içerisine az önceki sırada yaptığımız gibi 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. 3 taneyi yaptım. Yine tepesine 2 tane zincir. Üzerine alıyorum ve baştaki zincirli bölümüme geri dönüyorum. Buraya geri dönüyorum arkadaşlar. Geçirdim. İlmeğimi uzattım ve ilk ikili trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine aldım ve aynı yerden geçiriyorum. Hemen ilk trabzanımın yanına bir ikili trabzan daha. Aynı yerden geçiriyorum. Hemen ikincinin yanına üçüncü trabzanım. Yan yana olmasına dikkat edin. Tekrarlayayım. Devamında bir zincir. Üzerine aldım ve sıradaki zincir grubuma geçiyorum. Yine 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 2 zincir. Zincirime, bir önceki zincirime geri dönüyorum. Aynı şekilde önceki aşamaları tekrarlayarak buraya 3 tane daha yan yana gelecek şekilde ikili uzun trabzan yapıyorum. Burayı da tamamladık. Devamında bir zincir, sonrakine geçiyoruz. Aynı işlemleri buraya da tekrarlayacağız arkadaşlar. Evet, bu modelimi de kurdum. Araya yine bir zincir ve son zincirimizin içine geçip son modelimizi de buraya kuracağız arkadaşlar. 3 tane trabzan, başına 2 zincir, üzerine alıp bir önceki zincirimize geri dönüyoruz ve uzun trabzanlarımızı yan yana buraya da
yapıyoruz. Bundan sonrasında şimdi sıra sonunu göstereceğim. Dönüşte zincir bölümünü göstereceğim. Nerelere batmanız gerektiğini. Ve videomuzu sonlandıracağız. Daha sonra da ben büyük bir parça hazırlayacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi son modelimizi de kurduk. Başta 2 zincir çekerek başlamıştık. Sonda da 1 ve 2 zincir çekerek buradaki ilmeğimizin içine batıyoruz ve sırayı sonlandırıyoruz. Renk değiştiriyoruz. Şimdi zincir bölümünü nerelere batacağınızı göstereceğim arkadaşlar. İlmeğimi çıkardım. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lila'da hep başlangıçta ve bitişte 9 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi üzerine aldım ve alt lila modelimizden hani tepesine 2 zincir çekmiştik. Buralarda da bu bölümde de hep tepesine 2 zincir çekmiştik arkadaşlar. Şimdi bu 2 zincirimizin içine batıyoruz. 2 zincirin içine batıp mor modellerimizi de içine alarak buraya bir uzun trabzan. Yine rahat bir şekilde çok kasmadan yapın bu trabzanı da. Devamında 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Aralarda 5 zincir. Bir sonraki hemen zincirimizin içine batıyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz, ilmeğimizi uzatıyoruz ve buraya rahat bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5 aldım. Sonrakine geçiyorum. Yine 2 zincirin içine batıp ikili trabzanımı buraya da yapıyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 zincir. Başlangıçta ve bitimde 9 zincir. Buradan da şu bölüme bakın, buradaki araya inip burayı sık iğne ile bitiriyoruz. Bitirdikten sonra geriye dönüyoruz. 1, 2 ve 3 zincir çekip yine bu sık iğnenin içerisine zincirimizle birlikte 4 tane olacak şekilde ikili trabzan. 2, 3 zincirimizle birlikte 4. Yani şu alt sıraya geri dönmüş olduk. Aşamalar bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Buradakini burada tekrarlayacağız. Bu sırada yaptıklarımızı sonraki sırada tekrarlayarak aşamalar birbirini takip ederek gidecek. Modelimiz büyüyecek. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok kolay ve çok şık bir model. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım bile rahatlıkla yapacaktır diye düşünüyorum. Umarım beğenir ve benimle birlikte denersiniz bu güzel modeli. İstediğiniz her yerde de kullanabilirsiniz. Özellikle çanta çok güzel olur bu modelden ve battaniye çok güzel olur arkadaşlar. Yine beni izlediğiniz, zaman ayırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.